2025 yılında okuduğum tüm kitaplar videosunun part 2'sine hoş geldiniz. İlk partta Ocak ve Mart arasında okuduğum tüm kitaplardan bahsetmiştim. Şimdi de Nisan ve Haziran'da okuduğum tüm kitapları hızlıca geçmeye çalışacağım. Bu 3 ay içinde daha çok denemeler, öyküler, şiirler ve mitoloji kitaplarından gitmişim. Kitapların hepsinden birer ikişer cümleyle çok kısa bir biçimde bahsetmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 30 tane kitaptan bahsedeceğim. İlk kitabım Pastoral Senfoni Andre Gide. Kitabın içeriği başlığıyla pek alakalı değil. Aile ilişkileri, aşk, aldatma gibi farklı sizi duygulara sokabilecek ilişkilerden bahsediliyor. Ana karakterin baba figüründen sevgili figürüne dönüşmesiyle benim yaşadığım böyle pedofili irkilmesi ortaya çıkınca maalesef kitap hakkında hiç iyi fikirlerim oluşmadı ve şu ana kadar da hala o kötü hisler devam ediyor. O yüzden bu kitap önerebileceğim bir kitap değil. İkinci kitabım Yılanı Öldürseler Yaşar Kemal. Türk toplumunun gerçekleri ve doğu kültürüyle yüzleşeceğiniz bir kitap. Güzel bir öykü kitabı, gerçekten vurucu. Toplumsal cinsiyet rollerinden ve töre cinayetlerinden bahsediyor. Yaşar Kemal'in benim için okuduğum ilk kitabıydı ve diğer kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum. Bir Delinin Hatıra Defteri Nikolay Gogol. Çokça oynanan bir oyun olduğu için bunu da çok merak etmiştim ama bana açıkçası çok hitap etmedi diyebilirim. Don Quixotevari bir hikaye, gerçeklikten kopmuş bir Rus bürokratının buhranlarıyla Rus toplumunun yapısına aslında bir pencere açıyor. O bakımdan güzel bir hikaye olsa da benim çok fazla ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Hector Garcia'dan Ikigai, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırları. Uzun ve mutlu yaşamın formülünü kısa bir şekilde bize veren ve bunu bilimsel verilerle de destekleyen bir kitap olduğu için benim çokça ilgimi çekti. Aşırı ufuk açıcı bir yapısı olmasa da kitabı okurken yine bazı bildiğimiz gerçeklerle yüzleştiğimiz için ve okuması da çok kolay olduğu için bunu tavsiye edebileceğimi düşünüyorum. Jonathan Swift'ten Alçak Gönüllü bir öneri. 9 denemeden oluşan bir düz yazı toplaması. Jonathan Swift'i Gulliver'in gezileriyle biliyorsanız bir de buna şans vermenizi öneririm. Harika bir keskin zekayla donanmış bir deneme kitabı. Benim çok ilgimi çekti ve hala böyle tüylerimi diken diken eden düşündükçe yerleri var. O yüzden bu aslında yılın en sevdiğim kitaplarından biri de olduğu için herkesin okumasını şiddetle öneririm. Dostoyevski'den Timsah. Rus toplumunda bürokrasi kompleksini absürt bir olayla bize anlatıyor bu öykü. Hazin ve trajikomik bir hikaye aslında. Yine böyle çok wow dedirtecek bir şey değildi benim için. Çok etkilenmedim. Ama zaman geçirmek için ve Dostoyevski'nin güzel dilini okumak için tercih edebileceğiniz bir öykü olduğunu düşünüyorum. Benim için yılın enlerinden olan Anarşist Banker Fernando Pessoa. Antik akıl yürütme yöntemiyle yazılmış bir kitap. O yüzden çok ilgimi çekmişti en başında zaten. Anarşizmi ekonomik özgürlüğe bağlayan bir bakış açısıyla yazıldığı için oldukça ilgi çekici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Alexander Dumas'dan Monte Cristo Kontu. Oldukça kalın bir roman olmasına rağmen aşırı sürükleyici, çok girift bir olay örgüsüne sahip, sonuç odaklı bir anlatı olmasına rağmen siz o sonuca ulaşmak için aslında çok da acele etmiyorsunuz çünkü süreç gerçekten çok güzel. İlahi adalet ve kader temalarını oldukça güzel işliyor ve bence oldukça güzel bir sonuna da bittiği için bu romanı kesinlikle tavsiye edebilirim. Alejandro Zambra'dan Serbest Kürsü. Yazarın çevirmenlik ve yazarlık süreçlerini anlatan bir deneme kitabı. Zambra'nın kendisini seviyorsanız ve merak ediyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Ancak benim gibi sadece tek bir eserini okumuş biriyseniz bu size benim gibi çok bir anlam ifade etmeyebilir. Maalesef çok aklımda kalmadı ve beni eğlendirmedi. Kitabı oldukça çabuk ilgimi kaybettim. O yüzden yüksek puan veremeyeceğim bir kitap oldu benim için. Thomas More'dan Ütopya. Platoncu bir yaklaşımla özel mülkiyet ve paranın anlamını yitirdiği ideal bir toplum bize aslında burada anlatıyor. Yazıldığı dönemdeki mevcut toplumsal düzenlere bir eleştiri olarak yazılmış bir kitap. Kimilerine belki ideal bir toplum gibi görünecektir. Benim için aslında işte ideal olmayan ve bireyselliğin tamamen ortadan kaldırıldığını düşündüğüm bir toplum yapısı olsa da felsefe, yaratıcılık ve politik eleştirilerden dolayı yine oldukça ufuk açıcı bir kitap olduğunu düşündüğümden kesinlikle herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Hector Garcia'dan Orman Banyosu yani Shinrin Yoku. Günlük hayatta bir pratik hale getirildiğinde doğanın iyileştirici gücünün nasıl da farkına varabileceğimizi anlatıyor ve bunu bilimsel araştırmalar ve günlük pratiklerle de desteklediği için yine oldukça okuması zevkli bir kitaptı. Yine herkesin okumasını önereceğim bir kitap oldu. Edgar Allan Poe'dan Morg Sokağı Cinayetleri. Analitik düşünmenin biricikliğini anlatarak başlıyor yazar ve bu yolla hiç çözülemeyecekmiş gibi görünen bir cinayet vakasını çözüyor. O yüzden oldukça inandırıcı bir yazım tarzı olduğunu düşünüyorum ve bu kısacık öyküyü gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Odisea, Homer. Antik Yunan destanlarının en bilinenlerinden bir eve dönüş ve aynı zamanda intikam hikayesi olan bu Odisea'yı okudum. Benim için edebi olarak çok büyük bir zevkti okumak. Gerçekten doyurucu bir kitap o yönden. Bir destan düşündüğümüzde aklımıza gelen epik kahramanın aslında burada daha çok kurnazlık yönüyle ve akıllı yönüyle ortaya çıktığını görünce
Bu hikayeyi de oldukça farklı buldum ve sevdim. Antik destanlar arasında bir çiçek gibi parlıyor. İnanılmaz bir okuma tecrübesiydi. Cicero, ölüme övgü. Roma felsefesini hep bir adım öteye taşımaya çalışan bir aydın olarak Cicero, burada ölüm üzerine eklektik anlayışıyla farklı düşüncelerini bir araya getiriyor. Yine antik düşünme yöntemiyle yazılmış bir kitap olduğu için okuması oldukça eğlenceliydi ve felsefenin yapması gerektiği gibi sizi yine düşünmeye ettiği için ufuk açıcı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Herman Melville'den Katip Bartleby. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ana karakterin hiçbir sebebi yokmuş gibi görünen hareketlerini onun buna neyi sürüklediğini bile anlamadan hikaye bitiyor. Gerçekten oldukça muğlak ve anlaşılması da güç. Yazarın bu hikayede neyi hedeflediğini bilmesem de oldukça aklımda kalan bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Ama herkese önerebileceğim bir öykü olduğunu düşünmüyorum. Akra'da bulunan el yazması Paulo Coelho, kader, insan gibi konuları işleyen yine oldukça ufuk açıcı bir kitap. Bunu Halil Cibran'ın Ermiş kitabına benzetmiştim okurken. Ama o kitaba kıyasla kesinlikle bunun daha samimi bir dille yazıldığını düşünüyorum ve beni daha çok düşünmeye ittiği için bunu kesinlikle tercih ederim ve sizin de okumanızı öneririm. Doğal roman Georgi Gospodinov. Popüler bir roman olmasıyla ilgimi çekmişti açıkçası. Doğal roman başlığıyla sadece başlangıçlardan oluşan bir roman yazmaya çalışmış yazar. Bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Daha çok deneme havasında yazılmış. Yazar kimseye anlatamayacağı şeyleri kaleme almış ve sanki onun günlüğünü okuyormuşum gibi çok samimi bir duygu kusmuydu bana göre. Tekrar okuyacağımı düşünmüyorum. Yine çokça önerebileceğim bir roman olduğunu yine düşünmüyorum. İnsan olmak Engin Geçtan. İnsan psikolojisini belli başlı birkaç başlık altına toplamış. Birey ve toplum, anne baba çocuk ilişkisi, yalnızlık, insanlardan korkmak, değersizlik gibi birçok temayı aslında anlatmaya çalışıyor ve bu gibi hislerin bizde ne gibi hareketler doğurabileceğini anlatıyor. Çokça kendinizle yüzleşmenizi ve etrafınızdaki insanların anlamlandıramadığınız hareketleri varsa eğer onları biraz daha fark etmenizi sağlıyor. İnsan psikolojisini detaylı bir şekilde anlamaya çalışmanın ilk basamakları olarak yine bu kitabın okunması gerektiğini düşünüyorum. Yalın Tutku, Eni Erno. Yazar ciddi bir obsesyondan bahsediyor aslında burada. Ama duygular gerçekten çok yalın bir şekilde ifade edilmiş. O bakımdan güzel bir başlık seçildiğini düşünüyorum. Birinin günlüğünü okuyormuş gibi bir his veren, yani empati yapmaktan uzak olsak da onun duygularının sebebini ve sonuçlarını güzel bir şekilde anlayabildiğimiz bir öyküydü. Nobel ödüllü bir yazar da olduğundan Eni Erno'yu tanımak için güzel bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Yer altından notlar Dostoyevski. Gerçek dünyadan soyutlanmış, kendi iç çatışmalarının sebebini bilmese de sonuçlarını ve hareketlerinin çok farkında olan bir kişinin önce duygularını, sonra da bu duyguların ortaya çıkmasını sağlayan hareketlerini içeren 2 bölümden oluşan bir kitap okuyoruz. Gerçekten çok ilginç bir okuma. Tekrar okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ve bunu bir daha okumak üzere kitaplığıma kaldırıyorum. Kuzeye giden ince yol Matsuo Basho. Kendini daha da geliştirme yolunda bir geziye çıkmış bir haiku ustasının gezi notlarını görüyoruz burada. Doğa manzaralarından aldığı ilhamları yansıtan ve insanlarla ilişkilerini sıcak bir şekilde veren haikular ve denemelerden oluşuyor. Yine dinlendirici güzel bir okuma oldu. Klasik korku öyküleri. 9 büyük korku yazarının hikayelerinden oluşan bir toplama kitabı bu. Buhranlı ve tekinsiz ortamlar yaratma dostu bu yazarların aslında korku edebiyatının bugünkü haline nasıl getirdiğini okuyoruz burada. Dehşet, ölüm, yalnızlık ve tekinsizlik gibi kavramları alarak ilginç hikayeler kuruluyor. Korku türüyle tanışmak için kesinlikle güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Osmanlı'nın 3 harflileri Marinos Sarıyanis. Hortlak, hayalet, cin, vampir, büyü, efsun gibi kavramların Osmanlı literatüründeki detaylı bir incelemesini elimizde tutuyoruz. 2 makaleden oluşuyor. Sarıyanis bu kavramları incelese de Osmanlı'nın yazılı metinlerindeki bu kavramların aslında oldukça eksik ve incelenmemiş olduğunu anlatıyor burada. Bazı kavramları birbirine bağlaması yönünden aydınlatıcıydı. Osmanlı'nın yazılı tarihinde bu konulara fazla bir değinme olmadığından yine fazla ufuk açıcı bir araştırma olmamış. Türk mitolojisi Sabri Gürses. Oldukça mistik bir okumaydı ve okurken gerçekten çok eğlendim. Yaratılış, çoğalış ve kuruluş mitoslarının tamamını içeriyordu ve bunları çok güzel bir şekilde bir kurgu gibi sunmuştu. O bakımdan eğlenceli bir okumaydı ve mitolojik kavramları tanımak açısından da yine güzeldi. İçeriği çok geniş olmasa da ben okurken çok eğlendim ve Türk mitolojisini merak edenler için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Şiirler Safo. Antik Yunan şairlerinden Safo'nun günümüze bölük pörçük de olsa ulaşmış eserlerinin bir çevresini görüyoruz burada. Eserlerinin çok az bir kısmı günümüze ulaşmış olmasına rağmen daha fazlasını okumak için bir istek bırakıyor içinizde.
Gerçekten dili çok güzel. İncil'in kısa bir özeti Tolstoy. Tolstoy uzun bir buhran ve varoluş sancısı döneminden sonra kilisenin çarpıtmalarından arındırılmış bir İncil yorumu yapmaya karar veriyor. İsa'nın yaşam felsefesini hurafelerden arındırmış bir biçimde anlattığını söylüyor. Sanat eserlerine ve edebiyata ve daha birçok şeye ilham olan İncil'in bazı sahnelerini burada görmek önemliydi ama okurken yalan söylemeyeceğim, gerçekten sıkıldım. Yine de okuduğum için pişman değilim. Ve yılın ikinci çeyreğinin son kitabı olarak Diri Gömülen Sadık Hidayet. Sadık Hidayet'in birkaç tane öyküsünden oluşuyor. Kitaba adını veren ilk öykü, kafasında sürekli ölüm düşünceleri olan bir ana karakterin olduğu bir öykü. Gerçekten oldukça kasvetli ve okurken yani sizi böyle bunaltıyor. Sadık Hidayet'in bu duyguyu geçirme biçimini gerçekten çok beğeniyorum. Diğer öykü kitaplarını da gördüğüm için zaten buna başlamıştım. Bunu Sadık Hidayet'in diğer öyküleri kadar sevmesem de yine okumaya değer bir öykü olduğunu düşünüyorum. 2025'in ikinci çeyreğinde 60 kitaba ulaştım. Para parayı çeker gibi okumada okumayı çekiyor gerçekten. Okudukça daha çok okuyasım geliyor ve kendimi sürekli motive ediyor buluyorum. Umarım siz de bu videoda ilginizi çeken kitaplarla tanışabilmişsinizdir. Ortak okumalarımız varsa onları da yorumlarda bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.